Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki kitap tanıtımımızı ve özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu haftaki kitabımız Tarık Buğra'nın Küçük Ağa eseri olacak. İsterseniz hemen tanıtıma başlayayım. Kitabın adı Küçük Ağa. Kitabın yazarı Tarık Buğra. Yayını ve adresi Varlık Yayınevleri. Basım yılı 1973. Kitabın konusu, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü, heybetini kaybetmeye başlamış, isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür. Kitapta bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den yola çıkılarak kurtuluş mücadelesinin bir bölümü anlatılmaktadır. Olaylar Akşehir'in bir kasabasında başlar ve gelişir. Kitabın özeti. Dünya Savaşı resmen sona ermiş olmakla birlikte Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı etkiler tüm gücüyle devam etmektedir. Savaş sonrası birçok asker memleketlerine geri dönmüştür. Zayiatın büyüklüğü evlerine dönen erlerin çoğunun gazi oluşuyla daha da iyi anlaşılmıştır. Bu erlerden biri de Salih adlı Akşehirli bir askerdir. Memleketine döndüğünde kaybettiği kolunun acısıyla beraber ülkenin durumunu daha acı bir şekilde anlayan Salih, gittiğinden beri çok şeyin değiştiğini görür. Önceleri dost olarak yaşayan Rumlar ve kendi halkı şimdi birbirinden soğumuştur. Salih'in samimi arkadaşı olan Niko da bir Rum'dur ve gelişmelerden o da etkilenmiştir. Yavaş yavaş Yunan ve İngiliz ordularının işgal haberleri gelmekte ve iki halkın birbirine olan düşmanlığı artmaktadır. Salih ise yüzyıllardır Osmanlı himayesinde rahatça yaşayan Rumların bu davranışını bir ihanet olarak görmekle beraber arkadaşı Niko'dan kopamamaktadır. Rumlarla olan dostluğu Kasabalı tarafından fark edilir ve Kasabalı Salih'i dışlar. Salih artık sürekli Niko ve onun çevresiyle dolaşır olmuştur. Artık Osmanlı ve padişah olan güvenci de sarsılmıştır. Kaybettiği kolunun hayatına tesiri büyük olmuştur. Kimsenin ona hak ettiği saygıyı göstermediğine inanan Salih, kendini namazdan, niyazdan çekmiştir. Öte yandan halk işgallere tepkisiz kalmama kararı almıştır. Fakat bunun kimin önderliğinde yapılacağı karmaşası vardır. Salih günler geçtikçe kendi kasabalısının tepkisini kazanmış ve artık istenilmeyen biri olmuştur. Bu sırada kasabaya İstanbullu Hoca adında bir hoca gönderilir. İstanbul'dan gönderiliş amacı kasabada padişaha ve Osmanlı'ya bağlılığı teşvik edici düşünceliği sağlamaktır. Hoca gerçekten de çok etkili bir insandır ve halkın büyük beğenisini ve takdirini kazanır. Vaazlarda cemaate Osmanlı padişah ve din lehinde düşüncelerini aktarmaktadır. Bu sırada memlekette hocanın düşüncesine tam ters olmamakla birlikte kurtuluş ümidi olabilecek bir örgüt kurulmaktadır. Kuvayi Milliye adı verilen bu örgüt Anadolu'da işgalleri önlemek ve İstanbul ve padişah yönetiminin boyunduruğundan kurtulmak için kurulmuştur. Fakat Kuvayi Milliye'nin işi çok güçtür. Memlekette işgallere veya işgallerden yana birçok örgüt vardır. Kuvayi Milliye önce bu örgütleri kendi tarafını çekmeli veya bertaraf etmelidir. Hocanın vaazları da Kuvayi Milliye ilkelerine ters düşmektedir. Hoca her fırsatta padişah etmektedir. Kuvayi Milliye ise padişahtan kurtulmak, yeni bir yönetim kurmak amacını gütmektedir. İşte bütün bu ihtilaflar dolayısıyla Kuvayi Milliye yandaşları ve hoca arasında bir elektriklenme ve zıtlaşma meydana getirir. Hoca ise halka kendini çok sevdirmiştir. Çünkü her yönüyle iyi ve doğru bir insandır. Fakat hoca da kendi içinde bir yandan yaptığı işin gerçekten doğru olup olmadığının sorgulamasını, padişaha olan güvencinin doğruluğunun şüphesini yoklamaktadır.
Kuvvacılarla hoca arasındaki çatışma zamanla iyice açık şeklini alır ve vaazlarda karşıt fikirler açıklanır. Olaylar gelişirken Salih ise unutulmuşluk ve terk edilmişlikten bir kaçış olarak Kuvayi Milliye'ye katılmaya karar verir. Onu bu kararı vermeye zorlayan başka bir şey ise yakın arkadaşı Niko'nun da sonunda Osmanlı'ya karşı savaşta yer almasıdır. Salih bu ihanetin öcünün peşinden koşacak ve kurtuluş mücadelesinde büyük rol oynayacaktır. Kuvva bir türlü hizaya gelmeyen hoca hakkında ölüm emri çıkartır. Hoca evliliği ve çocuğu ve en önemlisi de halkın zorlamasıyla Akşehir'den kaçar ve çete reislerine sığınır. Kuvva ile arasında yaşanan kovalamacıdan sağ kurtulur ve kendi başına yanına adam alarak bir kasabaya sığınır. Kuvva ise hocayı kaçırdığı için üzgündür ve Salih'i onu bulmakla görevlendirir. Hoca ise şimdi hangi tarafta yer almak gerektiğinin hesabını yapmaktadır. Kuvayi Milliye ise her geçen gün başarı kazanmakta ve güçlenmektedir. Salih hocayı bulur ve onu padişah hizmetinden vazgeçirerek kuvva yararına çalışmaya ikna eder. Beraberce Çerkez Ethem'in kardeşi Tevfik Bey'in çetesine katılırlar. Çerkez Ethem ve kardeşleri milli mücadelede en büyük rollerden birini üstlenmiş ve gerek düşman işgallerine gerekse ayaklanmalarına karşı başarılar sağlamışlardır. Fakat şimdi düzenli ordu ve İsmet Paşa'nın emri altına girmek söz konusu olunca Çerkez Ethem ve kardeşleri zıt bir tavır takınarak Kuvva'ya ve Ankara'ya karşı isyan bayrağı açmıştır. Hoca ise bu yolun yanlış olduğuna inanır ve onları bu yoldan döndürmek için planlar kurar. Hocanın amacı Çerkez Ethem ve kardeşlerini Kuvva'ya karşı cephe almaktan vazgeçirmek olmasa bile olası bir isyan halinde güçlerini zayıflatmaktır. Bu sırada hoca Salih'i haber edinmek için Akşehir'e yollar. Akşehir'de ise hoca öldü bilinmektedir. Oysa hoca hayattadır ve yeni kimliği Küçük Ağa'dır. Kuvva yararına çalışmaktadır. Hocanın kuvva yararına çalıştığı haberi Salih tarafından Akşehir'de sadece kuvvacı olan birkaç kişiye duyurulur ve memnuniyet yaratır. Başta Kuvayi Milliye Hareketi'ne büyük hizmet vermiş, doktor olmak üzere kuvvacılara hocanın kendi saflarına katılışından büyük haz duyarlar. Hoca Ethem'in İsmet Paşa hizmetine girmemek için yapacağı en büyük saldırı olan Kütahya saldırısında ona bir oyun oynayarak başarısızlığını sağlar ve Kuvayi Milliye'ye en büyük hizmetini vermiş olur. Ethem ise Yunanlılara sığınacaktır. Hoca ise bütün bu ihtiras ve gücü elinde bulundurma tutkusuna kapılan insanlardan nefret etmektedir. Artık savaş alanında başka bir cephede mücadele verilmektedir. Şimdi iktidar çekişmeleri büyük tehdit oluşturmaktadır. Hoca bunu acıyla fark eder. Ankara ise hocanın başarılarından haberdardır ve kendisini Ankara'ya davet eder. Daveti kabul eden hoca Ankara'nın durumunu yakından görür ve cephede savaşmanın bu iktidar savaşında yanlış düşünenlere ve hainlere verilecek savaştan daha kolay olduğunu düşünür. Fevzi Paşa hocaya yakınlık gösterir. Hoca bütün bu kişiliklerin önemini daha iyi anlamaktadır. Memleket zafere doğru gitmektedir ve bu noktada Ankara ve meclise büyük iş düşmektedir. Bu sırada Küçük Ağa yani İstanbullu hoca Ankara'da kendisini Akşehir'den tanıyan ve bir zamanlar zıt fikirleri yüzünden tartıştığı kuvvacı doktor ile buluşur. Doktor böyle saygıdeğer birinin kendi saflarına katılışından duyduğu mutluluğu hocaya söyler ve asıl kimliğini bilenin sadece kendisi olduğunu, kendisi dışındakilerin onu Küçük Ağa diye tanıdıklarını anlatır. Hoca ise artık özlediği eşi ve çocuğunun özlemiyle yanmaktadır. Küçük Ağa Fevzi Paşa ile birlikte Akşehir'e gelir ve burada da tanımadığını ve büyük ve Küçük Ağa olarak bilindiğini görür. Eşi ve çocuğu hakkında bilgi alır ve çocuğunu bulur. Fakat eşinin durumu kötüdür. Eşine geldiğini haber eder fakat kadın ölmek üzeredir ve oğlunu hocaya emanet ettiğini söylemekle kalır ve günler sonra da ölür. Hoca daha sonra Ankara'ya döner
ve mücadeleye devam eder. Kitabın ana fikri vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık duygusu, Kurtuluş Savaşı'nın küçük bir kasabadan görünüşüdür. Kitaptaki olaylar ve şahısların değerlendirilmesi, Küçük Ağa İstanbullu hoca, Kurtuluş mücadelesine büyük hizmetler vermiş binlerce kişiden biridir. Salih, Bir Dünya Savaşı'nda sağ kolunu kaybetmiş ve hayatın anlamını kurtuluş mücadelesiyle tekrar kazanan biridir. Çerkez Ethem, başlarda vatan ve millet için yeri tutulmaz hizmetler vermiş, cephede büyük başarılar göstermiş, fakat düzenli orduya geçme kararı alındığında tamamen zıt fikirleri benimsemiş ve zararlı bir çete reisi haline dönüşmüş kişidir. Doktor Haydar Bey, Dünya Savaşı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yapmış, milli mücadele yıllarında Kuvayi Milliye'ye büyük hizmetler vermiş bir askerdir. Ali Emmi, kurtuluşu Kuvayi Milliye'de gören ve çok büyük fedakarlıklar bulunan yaşlı bir vatandaştır. Evet arkadaşlar, bu haftaki kitabımızın tanıtımı Küçük Ağa kitabıydı. Bir dahaki kitap tanıtımında özetinde buluşmak üzere.